Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün yine bir bluz dikeceğiz arkadaşlar. Pratik, kalıpsız bir bluz dikeceğiz. Kumaşımı önce ikiye, sonra dörde katladım. Kumaş katları burada. Ön ve arka ortası olacak. Kumaşımın eni 75. Boyu da 75. Omuz dikişsiz bir bluz olacak arkadaşlar. Şimdi hemen buraya bir 9 santim ense yerleştiriyorum. 2 santim ense düşüklüğü veriyorum. Arka için. Ön için ise şöyle 8 santimlik açıklık veriyorum. Hemen ön yakamızı da çiziyoruz. Şuradan 30 santim düşme yapıyorum. 30 santimi bu şekilde kol için çiziyorum. Bedenim için ise de şöyle 30 santim çiziyorum. ...31 santim yaptım. Şimdi beden içinse de çiziyorum. Şuradan güzel bir geçiş yapmak istiyorum. Şu şekilde. Evet. Şimdi tuniğimizi kesiyoruz. Önce arka yakamı açıyorum. 2 kat, 4 kat olarak arka yakamı açıyorum. Ve tek katını kaldırıyorum. Ön için yakamı kesiyorum. Birkaç santim yukarı çıkıyorum. Ve cetvelimizle çiziyoruz. Şöyle pratikte çizebiliriz. Hemen buradan etek ucunu kesiyorum. Yanı da kestik ve gördüğünüz gibi bluzumuz kesildi. Şimdi bluzumu şöyle katlıyorum ve kol ucunu düzeltiyorum. Kol ucunda eğrilik var. Kol ucumu şöyle düzeltiyorum ve kesiyorum. Şimdi yakama takacağım pervazımı keseceğim. Onun için şöyle bedenimi açıyorum. Altına kumaşımı yerleştiriyorum. Bakın kumaşımızı yerleştiriyoruz. Bedenimizi açıyoruz. Ve burayı çiziyorum yakamı. Yakamızın şekline göre burayı çizdik. Şimdi bedeni kaldırıyoruz. Ve yakamın etrafından 12 santim işaretler alıyorum. Pervazım için.
Evet. Pervazımı kesiyorum. Pervazımı çizdiğim çizgilerden kesiyorum. Yakamızı da buradan yaka çevresine göre çizdiğim yerden kesiyorum. Evet. Arkaya öne iğneliyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde. İğneleme işi bittikten sonra arka ortasından şöyle düz bir çizgi çiziyorum. Hemen 1-2 milim yanından bir tane daha çizgi çiziyorum. Şimdi yaka pervazını iğnelediğimiz yerden dikiyoruz. Arka ortasına geldiğimizde çizdiğimiz yerden ayağımı kaldırarak çeviriyorum ve çizdiğim çizginin üstünden dikiyorum. Çizgiye 2 santim kala dönüyoruz. Şimdi ayağımı kaldırıyorum ve 1-2 makina iğne, 2 iğne dikişi atıyorum. Tekrar dönüyorum ve yukarı doğru tekrar dikiyorum. Bunu neden yaptık? Arkamızda bluzumuzun arkası açıklık olsun, kafadan rahat girsin çıksın diye oraya bir düğme dikeceğim. Evet. Şimdi bu diktiğimiz yeri dikişi kesmeden ortadan kesiyoruz. 2 dikişin ortasından kesiyorum. Kenarlara doğru çıt atıyorum. İğneleri çıkarıyoruz. Ve buralara rahat dönmesi için çıt atıyorum. Bakın. Ara ara çıt atıyorum.
Köşeleri de kesiyorum. Şimdi pervazımızı çevireceğiz. Pervazımı çeviriyorum. Köşeleri iyice açıyoruz ve ütülüyoruz arkadaşlar. Ütülemeden önce bedenin paylarını pervaza doğru yatırarak çime atıyorum. Çime dikişi çekiyorum buraya. Payları pervaza doğru yatırıyoruz. Çimamızı çekiyoruz yakamız dönmesin diye. Evet. Makinamızın girdiği yere kadar çimamızı çekiyoruz. Pervazımızı şu şekilde ütüleyeceğiz. Şimdi öncelikle kollarımızı bir dikelim. 11 santimden çizdim. Şimdi 11 santimden çizdiğim yerden kolumu dikiyorum. Bakın overlock dikişini çizgiye getirerek kolumuzu dikiyoruz. Şimdi bu dikişin altından bir dikiş daha dikiyorum. Şimdi bu diktiğimiz yere koluma göre kestiğim lastiğimi takacağım. Evet. Şimdi şuradan lastiğimizi bu şekilde takıyoruz.
iğnem biraz büyük geldi. Zor takıyorum. Şimdi şuradan dikiyorum lastiğimiz kaçmasın diye. Başlayarak yanını kapatıyoruz. Örneğimin altını incecik dikiyorum. Evet, şimdi bluzumuzun arka yırtmacına düğmemizi diktik. Düğmemize göre de birit öreceğiz arkadaşlar. Buraya ince lastik de dikebiliriz. Benim lastiğim olmadığı için böyle ben birit örüyorum. Zincir çekiyorum iple. Bakıyoruz düğmemize yeterli mi? Ben düğmeme yeterli olarak örüp burayı dikip bluzumu tüleyip geliyorum. Bluzumuzun bitmiş hali arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şık oldu. Ben çok beğendim. Siz de beğendiyseniz beğeni ve yorumlar unutmayalım arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.